Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sohbetimizde sizlere saç ekimi için uygun musunuz, değil misiniz? Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Videomuzu sonuna kadar izlediğinizde gerçekten saç ekimine uygun bir aday olup olmadığınıza kendiniz karar vereceğinizi düşünüyorum. Cevabını bulamadığınız sorular olursa bize videonun yorum kısmından da yazabilirsiniz. WhatsApp ya da e-mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Bize göre saç ektirmeyi düşünen bir kimse için en önemli konu bu olmalıdır. Saç ekimine uygun musunuz, değil misiniz? Tekrar ediyorum. Saç ekimi sonucunda gerçekten mutlu olabileceğiniz bir sonuç bekliyorsunuz. Fakat herkes istediği sonuca ulaşamıyor. Bunun en önemli nedeni saç ekimine karar vermeden önceki yapılan yanlışlardır. Saç ekimine uygun musunuz, değil misiniz? Arkadaşlar, saç ekimine uygun olup olmadığınızın belli kriterleri vardır. Şimdi bu kriterleri incelemeye başlıyoruz. Başarılı bir saç ekimi sonucu için arkadaşlar şu 3 faktörün birlikte oluşması gerekmektedir. Bunu videoyu izleyerek de görebilirsiniz. Birincisi, saçların büyük oranda çıkış göstermesi. Ekilen saçların büyük oranda çıkış göstermesi. İkincisi, ideal bir saç yoğunluğu, yani 1 santimetre kareye düşen saç miktarının gereken yoğunlukta olması gerekmektedir. Üçüncüsü ise bana göre en önemli olanı doğal bir görünümdür. Yani ekilen saçlar çıksa bile, ideal bir yoğunluk oluşsa bile, başkaları tarafından anlaşılıyorsa, karşıdan bakıldığında suni, yapay bir görünüm oluyorsa, arkadaşlar o saç ekimi bana göre başarılı değildir. Saç ekimi öncesi uygunluk kriterlerini 5'e ayırdım. Arkadaşlar bunlar hiçbir yerde böyle 5 madde halinde yazmaz. Bunlar benim yıllardır yaptığım saç ekimlerinden çıkardığım deneyimlere göre size aktaracağım bilgilerdir. Bunlar: bir, yaş ve genetik faktörler; 2, saç dökülme nedeni, tipi ve dökülme hızı; üçüncüsü, donör kapasite ve kalitesi; dördüncüsü, kronik hastalıklar ve alerjik durumlar; beşincisi ise kişinin beklentisi nedir? Arkadaşlar, birinci kriterimiz yaş ve genetik faktörler. Saç ekimindeki yaş faktörü çok önemlidir. Genç yaşta yüksek riskler olabilir. Örnek verecek olursak, 23-24 yaşında genç bir delikanlı, saçları zayıf, donör bölgesi oldukça zayıf ve dökülüyor. Şimdi bu kişinin babası da Norwood 6-7 olduğunu düşünelim. Dolayısıyla babasına doğru gidişat kaçınılmaz olacaktır. Bu genç delikanlıya saç ekimi yaptığımızda evet belki birkaç yıl mutlu olabilir. Ama kendi saçları döküldüğü zaman belki de saç ektirdiğine ileride pişman olacaktır. Çünkü yeterli donörü, yeterli rezervi belki de kalmayacaktır. Bu örneğe de baktığımızda arkadaşlar, bu örnekte saç ekimi uygun mu? Evet, gayet uygun. 22-23 yaşındaysa da bile yapılabilir. Neden? Donörü çok iyi. Evet, saç dökülmesi var ama donör çok iyi. İleriki yıllar için tekrar bir ekim daha yapılabilir. Muhtemelen babasının da 45, 46 veya 50 yaşında bir babasını düşünelim. Muhtemelen babasında da saç dökülme hızı çok agresif değildir. Dolayısıyla bu genetik yatkınlık yönünden bu kişi saç ekimine uygundur diyebiliriz. Arkadaşlar, ikinci kriterimiz saç dökülme nedeni, tipi ve saç dökülme hızı. Arkadaşlar, saç dökülme nedenini belirlemeden bir saç ekimine girmek çok doğru değildir. Özellikle bayanlar için çok daha önemlidir. Erkeklerdeki saç dökülme nedenlerinin çok büyük bir nedeni androjenik saç dökülmesi nedeni olduğu için hani bunlarda çok fazla tetkik yapmaya gerek olmayabilir. Zaten yapılan tetkiklerin çoğunda herhangi bir anormallik, laboratuvar testlerinde çoğunda bir problem çıkmayacaktır. Fakat bu bayanlar için böyle değildir. Özellikle tiroid hastalığı, yani goiter gibi bir problemi olan bir bayan varsa bundaki saç dökülmesinde saç ekimi yapmak çok doğru değildir. Neden? Çünkü donör bölge saçları da zayıf, ince ve dökülmeye meyillidir. Biz saç ekimindeki temel kuralımız neydi? Güçlü olan, dökülmeyen saçları alıp naklediyorduk. Dolayısıyla bu kişide yapılan saç ekiminde herhangi bir başarı sağlamak çok söz konusu olmayacaktır. Özellikle bayanlara saç ekimi yapılıyorsa bunda çok dikkatli olmalıdır. Şimdi saç dökülme tiplerini biz belirlerken Norwood saç dökülme sınıflaması var. Bundan oldukça yararlanıyoruz. Norwood 1, 2, 3'ten 7'ye kadar gidebilir. Norwood 1, 2 saç dökülmesinin başlangıcı olarak değerlendirebiliriz. Norwood 6, hatta Norwood 7 ise tam kellik olarak düşünebiliriz. Burada bizim için önemli olan Norwood 6, 7 gibi saç dökülmesi olanlarda tamamen bir kapanma sağlanmayacağı kişiye açıkça belirtilmelidir. Zaten ortada bir matematik var. Yani bunu daha önce belirtmiştik. Kaç tane saç alabiliriz? Yerleştireceğimiz alan kaç santimetre kare? Biz şimdi aldığımız greft sayısını ekim yapacağımız alana olarak santimetre kareye böldüğümüzde 1 santimetre kareye düşen greft sayısını bulacağız. Şimdi Norwood 6, 7 gibi çok açıklığı olan kişilerde tamamen geniş bir alana yaymak bana göre çok doğru değildir. Çok seyrek bir görüntü oluşturacaktır ve sonuçtan da kişi mutlu olmayacaktır. Daha dar bir alana, daha yoğun bir ekim yapmak bana göre daha doğru olacaktır. 1 santimetre için genelde 40-50 greft çok iyi ve ideal iyi bir rakamdır arkadaşlar.
Bir diğer faktör arkadaşlar donör kapasite ve donör kalitesi saç ekimi sonucuna direkt olarak doğrudan etkileyen bir kriterdir arkadaşlar. Donör bölge dediğimiz zaman iki kulak arası bölgedeki dökülmeyen güçlü saçların bulunduğu bölgeyi diyebiliriz. Ayrıca yetmediği takdirde, yani bu donör saçlar yetmediği takdirde sakal ve göğüs kıllarını da donör bölgeye ilave edebiliriz. Toplam donör kapasite dediğimiz zaman da donör bölgeye zarar vermeden alınabilecek toplamdaki saç, sakal ve göğüs kılları sayısını toplam kapasite olarak düşünebiliriz. Tabi burada önemli kriter zarar vermeden, birazdan onu anlatacağım. Arkadaşlar, bana göre iyi bir saç ekim doktoru kişiyi muayene ederken öncelikle donör bölgeyi, daha sonra ekim bölgesini incelemelidir. Eğer burası uygun değilse zaten buraya bir ekim yapmanın çok fazla anlamı olmayacağını bilmelidir. Saç ekimine uygun olup olmadığına belirlerken donör bölge için şu 5 kriteri de tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Birincisi, toplamda bu kişiden kaç tane greft alınabilir? Yani toplam donör kapasiteniz sayı olarak nedir? 2. Şu anki saç ekimi operasyonu için kaç tane greft gerekecektir? 3. İleriki yıllarda tekrar bir saç ekimi gerekebilir mi? Evet, dökülme ihtimali var mı yok mu? Bu göz önünde bulundurulmalı. İleriye yönelik kalan greft rezervi nedir? Yani şu an diyelim ki toplamda 7-8 bin greft kapasitemiz var. Dolayısıyla 3 bin greft ektik. İleriye 4 bin tane greft kapasitemiz varsa bu çok iyi demektir. Yani ileriye yönelik herhangi bir rezervimiz olacak mı, olmayacak mı? Arkadaşlar, kurşunların hepsini bir anda harcamak doğru değildir. İleriye yönelik mutlaka yedek bir rezervinizin kalmasında bana göre çok büyük fayda vardır. Hepsini erken yaşlarda tüketmek çok doğru bir davranış olacağını düşünmüyorum. Ayrıca bu aldığımız saçların kalitesi, canlılığı, güçlülüğü nedir? Yani aldığımız bölgedeki saçlar canlı ise, güçlü ise ve dökülmüyorsa, evet, nakil olan bölgelere dökülmeyecektir. Fakat donör bölge kılları zayıfsa, cansızsa, dökülmeye meyilli ise bunları naklettiğimiz takdirde ekim yapılan bölgede de ya tutmama ihtimali olacaktır ya da belli bir süre sonra dökülme ihtimali olacaktır. Bunları şimdi birazdan açıklayacağım. Şimdi bir genç bir delikanlıya bakalım. Donör bölgesi oldukça iyi. Tahminime göre toplamda 8-9 bin greft bu kişiden çok rahatlıkla alınabilir. Şu an için, şu anki bir saç ekimi için en fazla 1500-1700, hadi en fazla 2000 tane greft harcansın. Dolayısıyla ileriki yıllar için çok rahatlıkla yedekte rezervi vardır. Sakal ve göz kıllarına bile ihtiyaç duymaz. Bu kişide ileriki yıllarda saç dökülme ihtimali olursa tekrar bir ekim yapılabilir. Dolayısıyla saç ekimi için gayet bir uygun bir adaydır. En iyi saç ekimi sonuçları yeterli ve güçlü donörü olan kişilerde görecektir arkadaşlar. Yine başka bir örnek. Gayet güçlü bir donör. Ortalama 2500'ü sanırım biraz açtık. O kadar bir ekim yaptık. Dolayısıyla başarılı bir sonuç. Eğer bu kişide ileriki yıllarda saç dökülme ihtimali olursa buna tekrar bir ekim gayet rahatlıkla yapılabilir. Bu örnekler için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz maalesef. Gördüğünüz gibi saç çizgisi aşağı doğru inen, oldukça zayıf. Burada da saç telleri oldukça ince ve dökülmeye meyilli iki tane donör bölge örneği. Arkadaşlar, bana göre bu kişilere saç ekimi yapmak bunlara kötülük etmekten başka bir şey değildir. Yine iki tane örnek, oldukça zayıf, cansız bir donör. Dökülecek, tamamen daha da dökülmeye meyilli. Bu kişiye asla saç ekimi yapmak doğru değildir. Yine Norwood 7 olan bir saç dökülmesi. Eğer bu kişi 25-30 yaşlarında ise asla buna saç ekimine girmek doğru değil. Çünkü 25-30 yaşındaki kişinin beklentisi çok çok yüksektir. Ama 50 yaşında böyle gelen bir kimseye evet saç ekimi yapılabilir. Bunu da birazdan daha ayrıntılı olarak açıklayacağım. Evet, gelelim bu örneğe. Arkadaşlar, bu kişi bana yaklaşık 10 yıl öncesinde telefon açtı. Telefonda bana demiştik ya hocam, ben işte X bir saç ekim merkezinde saç ekimi yaptırdım. Bana 2 seansta komple kapatacaklarını söylediler. Birinci seans oldu fakat çok kapanacak gibi değil. Sizin sakaldan da alıp ekim yaptığınızı duydum. Sakallarım güçlü, acaba saçlarım komple kapanır mı diye beni aradı. Ben de dedim fotoğraflarınızı bir gönderin, bakayım, bir değerlendirelim. Ve fotoğraflarını mail yoluyla gönderdi. Açtım. İlk açtığım bu fotoğraf karşıma çıktı. Eyvah dedim. Yani bu kişiye saç ekimi yapmak cinayet gibi bir şey. Gördüğünüz gibi oldukça zayıf, cansız, hatta donör demeyelim, tüy var. Kişiye saç ekimi yapmak arkadaşlar yapılmış, maalesef yapılmış ama sonuçta ortada gördüğünüz gibi. Artık bundan sonraki yorumları size bırakıyorum. Evet, başka bir furya deniliyor ki sınırsız greft. Evet, sınırsız greft görüyorsunuz. Sınırsız, sonsuz greft. Kusura bakmayın arkadaşlar, padişahın kesesinden ulüfe dağıtmıyoruz. Babamızın tarlasından mal da bağışlamıyoruz. Herkesin bir donör kapasitesi var. Herkesin alınabilecek bir saç miktarı var, greft miktarı var. Bu kapasite aşıldığı takdirde donör bölgelerde de istenmeyen kötü durumlar maalesef oluşacaktır gördüğünüz gibi.
Bu iki kişi aynı kişi değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Eğer bu kişiye, ki ben asla yapmam, bu kişiye bir saç ekimi yapılırsa muhtemelen donöründe buna benzer durumla karşılaşma ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Bir diğer kriter arkadaşlar, kronik hastalıklar, alerjik reaksiyonlar ve ilaçlar. Özellikle 40 yaşından sonra saç ekimi düşünülüyorsa bu sistemik hastalıklar mutlaka göz önünde bulundurmalıdır arkadaşlar. Kişide hemofili olabilir, hipertansiyon, kalp hastalığı olabilir, diyabet olabilir, tiroid, anemi gibi hastalıklar olabilir. Örneğin hipertansiyon olan bir hastada mutlaka tansiyonu regüle edilmeden, düzenlenmeden saç ekimini almak doğru değildir. Kalp hastalıkları vardır, ritim bozuklukları vardır. Buna bağlı bir takım ilaçlar kullanıyordur. Arkadaşlar bunlar bizim saç ekiminde kullanacağımız lokal anesteziklerle etkileşime girebilirler. Diyabet hastasında kan şekeri sınırları normale çekilmeden, hemoglobin A1C seviyesi normal sınırlara gelmeden saç ekimi yapmak asla doğru değildir arkadaşlar. Eğer diyabet hastasına bir saç ekimi kararı veriliyorsa mutlaka sterilizasyon kurallarına ciddi şekilde uyulmalıdır. Çünkü operasyondan sonra enfeksiyon ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir. Yine tiroid hastalıklarında saç ekimine karar vermek bana göre doğru değildir. Donör bölgelerde zayıfsa bu kişilerde asla ve asla tutmayacaktır. Kan sulandırıcılar kullanabiliyordur. Bu kan sulandırıcılar bizim saç ekimi operasyonumuzu ciddi anlamda zorlaştırabilir. Kes mi diyeceğiz biz? Git kan sulandırıcı ilacını kes gel. Hayır, bunu biz diyemeyiz arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Dahiliye ve kardiyoloji uzmanına bir konsültasyona göndereceğiz. Dahiliye ve kardiyoloji uzmanının verdiği karara biz uymak zorundayız. Diyebilir ki kan sulandırıcı ilaçlarını regüle eder. Ona göre evet şu şartlarda saç ekimi yapılabilir der. Veya der ki evet saç ekimine uygun değildir. Evet, o zaman yapamayız. Ya da kullandığı ilaçların saç ekimine engel olup olmadığını, ritim bozukluğu yapıp yapmayacağını vesaire bunları diyecek olan bize dahiliye ve kardiyoloji uzmanıdır. Alerjik reaksiyonlar olabilir. Lokal anesteziklere karşı alerjisi olabilir. Bunu bilemeyiz. Önceden var mı yok mu mutlaka bir sorgulamamız gerekir. Görüldüğü gibi arkadaşlar, kronik hastalıkları olanlarda rastgele ekim yapmak çok ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Dahiliye ya da kardiyoloji uzmanının onayını almak gerekmektedir. Gelelim son kriterimize. Arkadaşlar bence en önemli kriterlerden biri beklentiniz nedir? Beklenti dediğimiz zaman kriterler değişebilir. Mesela 22-23 yaşındaki genç bir delikanlının beklentisi bizde çok yüksektir. Ona yapılan bir saç ekimi ileriki yıllarda kendi saçları döküldüğü takdirde asla mutlu olmayacaktır. Ama diyelim ki 45, 50, 55 yaşlarında bir kimse saç ektirmeye geldi. Norwood 6, 7 hatta buna benzer bir saç dökülmesi var. Kişiye saç ekimi yapılabilir mi? Arkadaşlar burada kriterler dediğim gibi kişinin beklentisiyle önemli ve kişiye göre değişir. Mesela 50 yaşındaki bir kimse gelir diyebilir ki ya hocam, doktor bey, doktor hanım, benim torunumu kucağıma aldığım zaman elimi kafama atıyorum. Burada 3-5 saç teli görsem beni mutlu edecek diyebilir. Evet, bu kişiye saç ekimi yapılabilir. Ama 23-24 yaşındadır. Saç dökülmesi hızlıca agresif bir şekilde başlamıştır. Babası, abisi, amcası, dayısında çok yoğun bir saç dökülmesi vardır. Ve bu kişiye belki 1 yıl, 2 yıl kendini mutlu edebilecek bir ekim sonucu alabilir. Ama ileriki yıllarda o saçlar döküldüğü zaman belki de saç ektirdiğine çok pişman olacaktır. Sonuca baktığımız zaman arkadaşlar biz sihirbaz değiliz. Elimizde okus pokus sihirli değnek de yok. Biz bir taraftan alıyoruz, bir tarafa naklediyoruz. Dolayısıyla buradaki temel kriterlerimiz nedir? 1. Aldığımız sayı. Kaç greft alabiliriz? 2. Bunu yerleştireceğimiz alan kaç santimetre kare? 3. Bunların bu saçların kalitesi, canlılığı ve güçlülüğü ne? Burada canlı ise burada da canlı olacaktır. Eğer burada zayıfsa, dökülmeye meyilliyse burada da dökülecektir. Şunu unutmayalım. Arkadaşlar biz saç dökülmesine kesinlikle bir hastalık gözüyle bakmıyoruz. Asla buna bir hastalık gözüyle bakmayın. Bu bir ailesel genetik faktör durumdur. 30 yaşından sonraki ortalama 4 kişiden 3 kişiye baktığınız zaman tüm dünyada bu böyledir. Kiminde az, kiminde çok saç dökülmesi vardır. Mutlaka babaya, amcaya, ağabeye, dayıya, ataya çekiş vardır. Mesela ben, rahmetli babam öldüğünde saçlıydı. Ben de onu genetik olarak o genlerden almışım. Ama eğer anne tarafı dayımdan alsaydım belki benimki de dökülecekti. Evet, erkek için saç dökülmesi önemlidir. Yani kendisine bunu psikolojik olarak sorun yapan birçok kişiler tanıyorum. Binlerce kişiyle görüştük, binlerce kişi operasyon yaptık. Evet, önemlidir ama asla bunu kendinize hastalık haline getirmeyin. Kişinin bir ayıbı ve eksiği değildir. Öncelikle bunu bilelim. Elimizdeki tıbbi imkanlar el verdiği sürece ve saç ekimine eğer uygunsanız elbette ki bu saç ekiminden fayda göreceksiniz. Hepinize sağlıklı ve saçlı günler diliyorum.
İleriki videolarımızdan haberdar olmak için de lütfen kanalımıza abone olunuz.